Çanakkale'yi elbette geçemediler. Ama AE-2 denizaltısı yok mu? Henry Stoker kaptanlığındaki AE-2 denizaltısı Çanakkale Boğazı'nı suyun altından, mayınların arasından geçerek bir yol açar. Ve onun açtığı yoldan İngiliz denizaltıları Marmara'ya çıkar. Pek çok yaralı taşıyan, yardım taşıyan gemimizi batırır İngiliz denizaltıları. Öyle ki Nesmith kaptanlığındaki E-11 denizaltısı İstanbul'a kadar gelir, Kız Kulesi'nin yanında suyun içinde bekler. E-11'in beklediği Karaköy'de bir geminin yüklenmesidir. Çanakkale'ye yardım getirecektir o gemi. Gemi yüklendiğinde E-11 2 tane torpil atar İstanbul'a. Torpillerin biri iskeleye çarpar, ötekisi geminin hemen yanındaki Mavla'ya. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler İstanbul'u, sivil halkın yaşadığı yeri bombalamışlardır. Bunun üzerine Almanlar İstanbul'u korumak için U-21 denizaltısını gönderirler. U-21 denizaltısının görevi İstanbul'u İngiliz denizaltılarına karşı korumaktır. Ve Alman denizaltısı İstanbul'a geldiğinde denizaltının kaptanı bir bakar, rıhtımda bir adam el sallıyor. Hey, ben de Almanım. Unger. Senin denizaltında bir kayık var mı? U-21'in kaptanı Hersing şaşırır. Bir Alman kendisinden kayık istiyor. Bu denizaltılarda kayık olmaz. Bütün umudum sendin. Ne yapacaksın kayığı? Ya ben bir arkeoloğum dedim ya, bir yerin planını çıkaracağım, tarihi bir yer ama orada su var. Bana kayık lazım. Denizaltının kaptanı şaşkınlıkla Haliç'e bakar. Her yer kayık. Burası kayık dolu, onlardan birini al. Hayır efendim, Türkler orası uğursuz diye kayıklarını vermiyorlar. Oraya giren kayığın bereketi kaçarmış. Bunun üzerine İstanbul'u korumakla görevli U-21 denizaltısının kaptanı o şişme botunu Alman arkeoloğa verir ve Unger o botu şişirerek tarihte ilk kez yere batan sarnıcının planlarını çizer. Yere batan sarnıcı planları ilk kez İstanbul'u Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz denizaltılarından korumak üzere görevlendirilen bir Alman denizaltısının şişme botuyla hazırlanmıştır.